400 gram bakla, iç bakla, fava yapıyoruz. Eski Rum meyhanelerinin, eski İstanbul Rumların yaptığı şekilde gerçek orijinal fava tarifi yapıyoruz. Herkes kağıt kalemini eline alsın. Sizden istediğim baklanızın böyle tertemiz olması. En ufak bir siyah nokta bile olmamalı. Ve bir gece önceden mutlaka baklanızı suda bekletmelisiniz. Üstünü geçecek kadar bolca su. Baklanın mutlaka suyun altında kalmasını istiyorum. Onun için üstüne bir ağırlık. Ben tabak kullanıyorum. Zamanı olmayan en az 4 saat. Ama gerçek fava yemek istiyorsanız, eski Rum meyhanelerindeki bir fava yemek istiyorsanız en az bir gün bekletmelisiniz. Tam bir gün oldu. Şu üstündeki, hatta şöyle göstereyim, köpükleri daha şimdiden gazını vermeye başladığını görüyor musunuz? Bu siyahlıkları da görüyorsunuzdur. Pisliğini de atıyor. Şöyle açalım. Bakın. Gazı görüyor musunuz oluşan? Benden size küçük bir tavsiye. Mutlaka bu tarifi bir yere not edin. İlk başta bu ağır kokudan kurtulmak lazım. Burada buz gibi suda yıkıyoruz. Unutmayın. 2 dakika sudan geçirdikten sonra hemen ocağımızın başına. Haydi. Keyfimiz yerinde, moralimiz yüksek. Baklaları görüyorsunuz değil mi? O kötü kokusundan kurtardık. Ocağımın en büyük gözünü en güçlü şekilde yaktım. Hemen bir çelik tencere. Çelik tencerenin içine ocağım yanarken baklaları bırakıyorum. Su miktarı önemli. Baklanın üstünü geçecek kadar su ilave ediyorum. Yani 2 parmak, 2,5 parmak baklanın üstüne su geçmeli. Suyu az koysak bile daha sonra ilave edebiliriz ama çok su koyarsak içinden alması zor olur. Kafalarda hiçbir soru işareti kalmaması için zamanlayıcımızı da hemen şurada başlatalım. Herkes çok daha net görsün. İlk başta soğuk suyla haşlıyoruz. Kesinlikle sıcak su koymuyoruz. O baklanın tamamen lezzeti ortaya çıkması için. 8. dakikada köpükler çıkmaya başladı. Ama kaynamasını istiyorum. Kaynayıp tamamen her tarafının köpükle dolmasını istiyorum. O yüzden şu anda almıyoruz. Pişsin, pişmeye devam etsin. 13-14 dakikada kaynamaya başladı ve bütün köpükleri yukarı çıktı. Öyle yarım saatte kaynatarak kesinlikle fava yapamazsınız. Normalde köpüğü alırız değil mi? Bir fasulye yaparken veyahut da başka bakliyat yaparken. Oysa ki şimdi burada böyle karıştırmaya başlayacağız. Ve önemli nokta altını kısmak. Altını kısıyoruz ki taşmasın diye. Ya Koray, normalde bizim bunun üstündeki kefi yani köpükleri almamız gerekmiyor muydu? Bunların gerçek favasını yapıyoruz. Tabiri caizse köpüğü baklaya yediriyorum. 1 dakika oldu. 1 dakika daha böyle karıştıracağım. Eski İstanbul Rumları kuru bakliyattan yapılan bütün ezmelere fava derlermiş. Ama bugün fava denince kuru bakla ezmesinden yapılan tarif aklımıza geliyor. Bakın şimdi. 2 dakika sonra karıştırmayı bırakıyorum. Şu anda burası süt kaynatıyorum gibi kokuyor. Ve üstündeki kefleri alıyorum. Tekrar ocağımın altını açıyorum. Çok uzun süre haşlayacağımız için sıcak su ihtiyacımız olacak. Önceden hazırlığımı yapıyorum. Sıcak su için arka ocakta her zaman kaynamış su bulunduruyorum. Tekrar kaynamaya başlayınca köpüğü kefi görüyor musunuz? Eskisi kadar çok değil. Bu kefleri de alıyorum. Alabildiğim maksimum köpüğü toparlıyorum. Artık 20. dakikada tamamen altını kısıyorum ve yavaş yavaş ağır ağır pişmesine izin veriyorum. En az 1 saat pişecek. Tabii ki doğal olarak suyu çekecek. Çektiği zaman üstüne ilave edeceğiz. Su baklaların altında kalmış, farkında mısınız? Buna kesinlikle izin vermiyorum. Sıcak su kaynatmaya başlamıştım. Ve hemen sıcak suyumu ilave ediyorum. Su bakların üstüne 2-2,5 santim geçiyor. Şöyle bir karıştıralım. İyice bakın rengi dönmeye başladı. Sanki mercimek çorbası rengine dönmeye başladı. Herkes meze yapabilir. Ama siz yaptığınız zaman, mezenin tadına baktıkları zaman parmaklarını yemeliler. Aradaki fark bu. Devam. Tam 1 saat oldu.
Suyunu şöyle bir kontrol edeyim. Suyu azalmamış. Eklememe gerek yok şu an için. Şu fazla kefini tekrar alalım. Tam 1 saat. 1 saat olduğunda bir tane soğan. Soğanı gelişi güzel. Nasıl isterseniz. Nasıl isterseniz. İster küçük küçük de yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi büyük de kesebilirsiniz. Bu şekil içine atıyorum. Eğer su soğukken baklayı kaynatmadan önce soğanı içine atsaydık çiğ kokusunu bırakırdı. Tam bu safhada attığımız için tamamen lezzetini bırakıp en ufak kokusu olmayacak. İnce detaylarda saklı lezzet. Bir tatlı kaşığı tuz. Çay bardağı kullanalım. Kafalarda hiçbir soru işareti olmasın. Zeytinyağı, kaliteli bir zeytinyağı. Bakın buraya da yazmışım. Hatay zeytinyağı. Yanlış hatırlamıyorsam Erol Alıntaşı. Adamı da arayamadım ya, ayıp oldu. Bir çay bardağı zeytinyağı. Zeytinyağını bu safhada katmamızın, en başta katmamamızın nedeni favanız parlaklığını kaybetmez. Bu mezenin mucitleri, eski Rumlar bu işi biliyor. Zeytinyağı rengini görüyor musunuz? Eğer fazla zeytinyağı kullanırsanız favanız çok sıvı olur. Sıkı olmaz. Bak şimdi moralim yerine geldi, görüyor musun? Yani şu görüntüyü görünce moralim yerine geldi. Müthiş bir fava yiyeceğiz. Bu kıya babanız yapmaz. 2 saat oldu. Biraz videoyu geri sardırırsanız nerelerden nerelere çektiğini görürsünüz. Daha blender etmeden, yani ezmeden neredeyse içinde kendi kendine kayboldu baklalar. Şimdi hemen bunu bir sıcakken, bu arada altını kapatalım. Artık bu pişti. Tam 2 saatte. Durdurabiliriz. Şu an zamanla işimiz kalmadı. En az 2 dakika boyunca, bakın en az 2 dakika boyunca ezdim. Şöyle bir kontrol edelim isterseniz. Görüyor musunuz akışkanlığını? Boza kıvamında. Kıvam boza kıvamı. Hatta isterseniz şöyle bir kontrol edelim. Bakın en ufak bir pürüz yok. Rengi görüyor musunuz? Pasparlak. İnanılmaz parlak. Neden? Çünkü zeytinyağını sonradan kattık. Hatay zeytinyağıyla başladık. Onunla devam edelim. Şöyle çok az ortasına. Hatta az değil ya, çok olsun. Ne kadar çok o kadar lezzetli. Ne kadar çok o kadar lezzetli. Şöyle yukarılara kadar her yerini yağla. Hem çıkmasını kolaylaştıracak hem de inanılmaz lezzet verecek alttan alta. Evet, şu bir. Şu kalıp halindekileri hemen şöyle bir karıştır. Görüyor musunuz? Zeytinyağını içeri alıyorum. Elimle bırakmak istediğim yerlere dereotunu bırakıyorum. Hala sıcak olduğu için bıçak yardımıyla bunları gömüyorum. Hepsini göm. Kapağını kapat. Bir tane de tamamen pürüzsüz yapacağız. Buna gerçekten çok az zeytinyağı. Kapağı yok, streçle. Şimdi bunların soğumasını bekliyoruz. Çünkü ılık bile olsa dolaba girmez. Soğusun, devam edeceğiz. Unutmayın, tamamen soğuduktan sonra dolaba atıyoruz. 3 saat, 4 saat sonra yemeğe hazır. Ne kadar beklerse o kadar lezzetli olur. Artık garnitürünü hazırlayalım. Bir avuç dereotu. Her ikisi için. İnce ince kesin. İnce ince. Bir kırmızı soğan. Yalnız kırmızı soğanı sadece tekmeli için kullanacağız. Ege'de yapılan için. Bakın. İncelik en az bu kadar olmalı. Hemen ikinci. Biraz tuz.
Şimdi normalde brunet kesiyorlar. Yani fare dişi şeklinde ama öyle kesmemek lazım. Soğanlı böyle acısını çıkartmamak. Evde yapıyorsanız lezzetsiz yemenizi, iş yerinde müşterinize ikram ediyorsanız ikinciyi istememesine nedeni olur. O yüzden mutlaka böyle acısını çıkarmalısınız. Kısa gözüktüğüne bakmayın. En az 2 dakika bu şekilde acısını çıkardım. Tekmilli için biraz dereotu, limon. Hemen bir limonun, bolca limon, bolca bir limonun yarısı. Ben bir gün beklettim. Bir gün bekleten çok daha lezzetli yer. Bakın nasıl sertliğini görüyor musunuz? Parmağım girmiyor. Görüyorsunuz değil mi sertliğini? Yani ters çevirirsem düşecek ha. O derece. Evet. Şu bir. İçindeki dereotlarını görüyor musunuz? Gizli. Evet, bu tekrar dolaba. Şunu satsak ciddi para kazanırız. Ne kadar sağlam yaptığımızı göstereceğim. Bak şimdi. Böyle bir şey de başka yerde zor görürsünüz. Evet. Nasıl? Görüyor musun? İstediğin gibi kes. İstediğin gibi. Buyur. Yani dediğim kadar var değil mi? Şöyle bir şey gördünüz mü daha önce? Katçık. Belediyeden izin almana gerek yok. Bu kadar lak lak yeter. Maç başlamak üzere. Hemen bir tekmilli yapalım. Ege usulü. Şöyle 2, 3 tanesi bir porsiyonu yeter. 1 çay kaşığı şeker. Şöyle 1, 2 sıkım limon. Kaşıkla ez. Limonunu artırmak, çoğaltmak size kalmış. Tuzunu eklemek. Artık servisimizi yapalım. Aç şöyle çukur yap. Ege usulü olduğu için Ege zeytinyağı kullanıyorum. Size kalmış. Ben bolca kullanıyorum. Biraz da dereotu. Tekmilli hazır. Rum favasını yapalım. Yalnız şu üstündeki şekli falan görüyor musunuz? Zeytinyağı. Biraz limon. Ve dereotu. Açın ağzınızı, her zamanki gibi ilk lokma sizin. Kendime ufak bir eleştiri. Biraz daha tuzlu olabilirmiş. Şunun kötü olma şansı var mı? Parlaklığına bakar mısın şunun? Şöyle soğanından da. Evet. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma. Bunda da sizin. Nasıl olsa fazla var. O yüzden rahat yiyebilirim. Yani şunun gibi 8-9 porsiyon daha var. Vallahi böyle bir şey olmaz ya. Şunu yedikten sonra hele ki bu taktikli yaptığınız zaman baklavaya bakış açınız değişecek. Zaten fava müthiş bir meze. Bilmeyen için de söyleyeyim. Atatürk'ün en çok sevdiği meze. Uzun zamandır yediğim en lezzetli meze diyebilirim. Daha fazla lafı uzatmaya gerek yok. Çünkü gerçekten maç başlamak üzere. 3'te Milwaukee-Chicago maçı var. Basketbol maçı. Milwaukee tutuyoruz. İzleyip hala abone olmayanlar sizi unuttum zannetmeyin. Hepimizin sağlık. Tekrardan herkese selamlar.